Teknolog kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Sinerji bilgisayarda satılan ve en çok satılanlar arasında ve tabii ki tavsiye ettiğimiz en ucuz fiyatlı 6 adet hazır bilgisayarın incelemesini yapacağız arkadaşlar. Videomuzun sonuna doğru ise acaba müşteriler Sinerji bilgisayardan memnuniyeti nasıldır? Bununla hep beraber bakacağız dostlar. Öncelikle abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyorum. Klasik olarak her YouTuber'ın yaptığı gibi. Şimdi dostlar ilk bilgisayarımız Sinerji Caspian diye geçiyor. APU bir sistem olduğu zaten başında da sizler de görüyorsunuz. Şuradaki kod üzerinden arayabilirsiniz. İnternet üzerinden veya Sinerji Gen.tr üzerinden. Şimdi bakalım fiyatı 3400 liralık bir fiyatı varmış. Bu tabii ki makul bir fiyat, bilginiz olsun. Hemen bakalım dostlar. Montaj ve test hizmeti ücretsizmiş. Bu tabii ki çok değerli bir olay, bilginiz olsun. İşlemci olarak ise AMD Ryzen 3 2200G APU işlemci olduğu söylemiştik. Pro diye geçiyor. Bu da iyi bir işlemci ve 14 nanometrelik bir yarı iletkene tekamül etmekte. Tray ve fansız dediğimiz bunlar tepsi halinde geliyor. Kutusuz olarak geliyor. Tabii ki bu bizi aslında alakadar etmiyor. Çünkü hazır sistem olduğu için de biz bunları pek fazla kafamıza takacak bir unsur değil. Çünkü bir de orijinal işlemci olduğunu da söyleyebiliriz. Anakart olarak arkadaşlar BIOS'ların yine A320 her zaman olduğu gibi bu Asus'un bir Yonga seti. Bunu kullanıyor ve 2300 MHz'ye kadarlık bir RAM frekans desteğini tekamül etmekte, desteklemekte. RAM olarak ise gelin bir 16 GB'lık, 2 tane 8'lik. Aslında 2 tane 8'lik olmasa iyi bir avantaj. Her zaman videolarımızda söylüyoruz. Tek 16 yapacağınızda 2 tane 8'lik yapmaz. Her zaman avantajlı. 3 GHz'lik ve gecikme değeri 16 olan sizlerin de gördüğü gibi DDR4 teknolojili bir RAM kullanılıyor. Aslında 2 tane RAM kullanıyor. Hard disk olarak ise yine Gale'in 256'lık bir SSD'si burada mevcut. 550 MB'da 490 MB'a kadar yazma ve okuma hızına sahip arkadaşlar. Aşağı doğru inelim. Kasamız ise Sharkon. Sharkon çok güzel bir marka, kaliteli bir marka. Buraya koymaları da bence iyi bir şey olmuş. Ve tabii ki bak gördüğünüz gibi 650 wattlık bir güç değerine sahip. Artı 80 bronzluk ise bir yine power supply üzerinde barındırmakta. İşlemci olarak ise soğutucu yine AMD Ryzen Straight bir AMD uyumlu fan yani işlemci soğutucu yanında geliyor arkadaşlar. Aşağı doğru inelim. Başka bir ürün dahil değil. Fiyatımız ise 3400 lira olduğunu söylemiştik. Bu üründe mutlaka bilgisayar toplayacaklar ya da alacaklara bakmaları tavsiye ediyoruz. Sıradaki bilgisayarımız Synergy'nin Asia Ryzen 3 diye geçmiş. Yine şuradaki kod üzerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Biz yine açıklamamıza bu kodları yazacağız. Bilginiz olsun diye arkadaşlar. Oradan da bakabilirler. Fiyatımız 4700 liralık bir fiyatı görünmekte. Aşağı doğru inelim. Test ve montaj ücretsiz. İşlemci olarak AMD Ryzen 3 1200 kullanmakta. 12 nanometrelik ise bunun AF olmasını düşünüyoruz. Pek ayrıntıya şu anda giremiyoruz. Videomuzu fazla uzun tutmamak bağlamında. Dileyen arkadaşlar yine kendince araştırmasını yapabilir ya da bize yoruma yazarsanız sorabilirseniz cevaplayabiliriz. Anakart olarak BIOS'ların A320 Yonga setli bir anakartını kullanmış dostlar. RAM olarak Gale'in tek 8 GB'lık bir RAM'i var üzerinde. Ekran kartı var üzerinde. 1050 Ti var arkadaşlar. Bu tabii ki oyunlarda, orta segmentlerde rahatlıkla bizlerin işini görebilecek ve 4 GB'lık bir Dual dediğimiz X2 diye geçiyor tabii ki bir ekran kartı ve çift fanlı olduğu da sizler de görüyorsunuz. İyi bir seçim yapmışlar. SSD olarak ise depolama 256'lık bir SSD üzerinde barındırmakta. Kasa olarak yine Sharkon'un bir kasası var. 650 wattlık ve 80 bronzluk power supply üzerinde getirmekte. Hemen bakalım başka bir ürün dahil mi? Değil. Fiyatımıza hemen dönelim. Fiyatımızı 4700 liralık bir fiyat tekamül etmekte. Bir sonraki sistem Synergy'nin AMD APU Athlon diye geçiyor. Yine şuradaki kod üzerinde bakabilirsiniz. Yine söylediğim gibi açıklamada bunu bulacaksınız. Montaj ve test hizmeti ücretsiz. Bir tane soğutucusu var. AMD Athlon 3000G kullanıyor. İşlemci olarak söylemiştik. MSI'nin A320 Yonga setini kullanıyor. Dilersek daha da üstün işlemcilerde destekleyebiliyor. RAM olarak G-Skill'in 8 GB'lık bir RAM'i var. Gecikme değeri 16 ve 3 GHz'lik. SSD olarak 120'lik bir SSD koymuşlar dostlar. Kasa olarak PowerBoost'un bir
kasası var. 350 wattlık bir kasa, üzerinde power supply ile aşağı doğru inelim. Ürünümüz bundan meydana gelmektedir. Fiyatına baktığımız zaman da sudan ucuz diyebiliriz. Tabii ki bu sistemi aldığımız zaman ileride ne olabilir arkadaşlar? Ekran kartı takabiliriz. İşlemci ileride genişletebiliriz. Çünkü anakartımız buna destek veriyor. RAM artı RAM takviyesi yapabiliriz. Bir tane ekstra bir hard disk koyabiliriz. Mekanik dediğimiz 1 TB'lik 7200 RPM'lik. Böylelikle ne olur? İşte bir sistemimiz ileri dönük olarak daha da rahatlayabilir. Tabii ki bu sizlerin bileceği bir unsurdur. Sıradaki bilgisayarımız Synergy'nin Ultra HD 630 diye geçiyor arkadaşlar. Zaten burada da herhalde dahili bir ekran kartı olduğu anlamına geliyor. Evet, bizler de burada da zaten başında bunu çıkartıyoruz. Yine şuradaki kod üzerine bakabilirsiniz. Fiyatımız 3163 liralık bir fiyat görünmekte. Aşağı doğru inelim. Test montaj bedava. Yanında bir tane web kamerası vermişler. Trust'ın işlemci olarak Intel i3 10. nesil 105 koduyla geçiyor. Son kod yok ama bunda dahil bir ekran kartı var. Zaten başında da söylemiştik. 3.7 GHz'lik bir frekansı var arkadaşlar. 14 nanometrelik de yarı iletkeni kullanmışlar. Anakart olarak MSI'nin H411 Yonga seti kullanıyor. Yani Intel'in bir Yonga seti var arkadaşlar. RAM olarak 8 GB'lık G-Skill var. Hard disk olarak Gale'in 256'lık SSD üzerinde mevcut. Kasa olarak PowerBoost'un bir kasası 350 wattlık bir kasa. Aşağı doğru inelim ve başka bir ürün meydana gelmemektedir. Fiyatımız 3163 lira. Buraya kadar eğer ki izlediyseniz teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza mutlaka abone olun. Destek olmanızı istiyoruz. Like atın ve bildirimleri açın. Ve tabii ki bir ek olarak da şunu söylüyorum. Bu sistemlere monitör, klavye, mouse ve işletim sistemi dahil değildir. Sadece bu anlattığı ürünler neyse bunlardan meydana gelmektedir. Sonraki ürünümüz Synergy'nin Sargas diye geçiyor. Bu yine şu kod üzerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatı 5100 liralık bir fiyat var. Bu fiyat yüksek mi? Aha işte, ama burada kullanılan ürünlerden dolayı diyebiliriz. Kasada bence gayet de güzel bir kasa kullanmışlar. Hemen şurada bir not var arkadaşlar. Bir tane USB'li Wi-Fi adaptörü yanında hediye koymuşlar. Zaten aşağıda da birazdan göreceğiz. Aşağı doğru inelim. Test montaj ücretsiz. İşlemci AMD Ryzen 3 1200 12 nanometre olduğu için AF modelidir bu. Remastered dediğimiz, yani güncellenmiş işlemcidir. Haberiniz olsun. Eğer ki burada yazmıyoruz ki yazmıyor. Bu 12 mi 14 mi? Buna da dediğimiz gibi mutlaka iyi bir araştırmanızı yapın, ya da alacağınız bu Synergy Gen TR'deki yetkili arkadaşlarımıza sormanızı tavsiye ediyoruz. Anakart olarak Asus Prime A320 Yonga setine sahip Asus Prime bir modeli, marka ve modelini kullanmışlar arkadaşlar. RAM olarak G-Skill'in bir RAM'ini üzerine 8 GB koymuşlar. 1050 Ti bir ekran kartı koymuşlar ki bu çok iyi bir ekran kartı. Bilginiz olsun. PUBG Mobile olsun, başka bir model oyunlar olsun. Bunlar da rahatlıkla orta segmentlerde rahatlıkla güzel FPS'ler alabiliyorsunuz. Depolama alanı olarak 256'lık bir Gale'in hard diski var, SSD. Kasa olarak Sharko'nun bir kasası var. Marka ve kaliteli bir kasa. 650 Watt'ta artı 80'lik bir bronz power supply üzerine barındırmakta. Ve dediğim gibi burada da bir tane USB bağlantılı Wi-Fi adaptörü üzerinde getirmişler arkadaşlar. Hediye olarak veriyorlar. Fiyatımıza 5100 lira olduğunu söylemiştik. Ve son kasamız dostlar, Synergy'nin, ve tabii ki şuraya baktığımız zaman da çok yorum almış. Çok tutulanlar arasında olduğunda zaten başlığımızda da söylemiştik bu kasaların. Synergy Venom Intel'in bir sistemi, yine adaptör yanında bedava geliyor. Ücretsiz olarak hediye. Test montaj ücretsiz. İşlemci olarak Intel i3 10. nesil ve F işlemci, yani dahili bir ekran kartı üzerinde mevcut değil arkadaşlar. Anakart olarak Intel'in H410 Yonga setini kullanmış ve Asus Prime bir marka olarak geliyor. G-Skill'in 8 GB'lik RAM'i var. Ekran kartı olarak yine 1050 Ti ekran kartı var. SSD olarak Gale'in 256'lık SSD'sini koymuşlar dostlar. Kasa olarak yine Sharko'nun 650 Watt'lık 80 bronzluk bir power supply'lı kasası var. Aşağı doğru inelim ve tabii ki Wi-Fi adaptörü de
Yanında ücretsiz olarak eklemişler. Fiyatımız ise 5.400 liralık bir fiyat var. Eder mi? Eder arkadaşlar. Zaten dediğimiz gibi en çok satanları ve orada da en uygun fiyatlarda biz kendimiz seçtik. Yani öyle keyfe keder yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Sizlere fazla da uzatmamak bağlamında 5, 6 ya da 7 tane kasayla sınırlıyoruz bu videolarımıza. Dileyen arkadaşlar bunlar arasında kendisine uygun olanı seçebilir. Sorularınız varsa yoruma mutlaka yazın arkadaşlar. Ürünleri almadan önce her zaman sorulan şey acaba güvenli mi? İşte Sinerji, Gentere güvenli mi? Arkadaşlar bu öncelikle söylemek istiyorum. Sinerji, Gentere'den herhangi bir alışveriş vesaireler yapmadım. Ancak yapan arkadaşlar tabii ki takipçilerimiz mevcuttur. Biz de bu sorular bağlamında daha da sizlere faydalı olmak bağlamında şikayetvar.com üzerinden Sinerji bilgisayarda acaba müşteri memnuniyeti nasıldır diye bakıyoruz. 106 tane şikayet gelmiş son bir yıl içinde 16 tanesi çözüme ulaşmış. Bu aslında düşük bir değer. Zaten şuraya baktığımız zaman da 38 tane değerlendirme yapılmış. Bu da %34.2 5 yıldız, %47.4 de 1 yıldızı almış aslında. Ancak tabii ki bu 5 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldıza kadar toplarsak yine %50'yi geçemiyor. Aşağıda şikayet 210 tane şikayet var. Bunlara değinmeyeceğiz. Dileyen arkadaşlar kendileriniz bakabilirsiniz. Dediğimiz gibi biz sadece teknoloji kanalı olarak sadece sizlere bir faydalı olsun diye yapıyoruz. Bu bilgileri herkes ulaşabilir. Bir de marka karnesini görelim. Arkadaşlar Sinerji Bilgisayar bugüne kadar marka profili oluşturmadığı için burada cevaplama oranını maalesef göremiyoruz ama 106 tane şikayet yayınlanmış durumda şikayetvar.com tarafından. Ama dediğim gibi bizler sizlere güzel videolar yapmaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.